Antik Yunan'ın en parlak akıllarından biri Aristoteles. Milattan önce 384'te Stagira'da doğdu. Adı en iyi amaç anlamına gelir. Platon'un öğrencisi, Büyük İskender'in hocası, tarihin en etkili filozoflarından biri. Babası Makedonya Kralı II. Filip'in hekimiydi. Aristoteles küçük yaşta saray kültürüyle tanıştı. 17 yaşında Atina'ya giderek Platon'un akademisine katıldı ve 20 yıl boyunca orada eğitim aldı. Platon'un ölümünden sonra akademinin başına Speusippos geçti. Aristoteles ise Atina'dan ayrıldı, Assos ve Midilli'de yaşadı. Bu dönemde doğa gözlemleri yaptı, bitkiler ve hayvanlar üzerine araştırmalar yürüttü. Milattan önce 343'te Makedonya'ya çağrıldı. Burada genç İskender'e hocalık yaptı. Sadece İskender'e değil, Kassandros ve Ptolemaios gibi geleceğin krallarına da ders verdi. Aristoteles Atina'ya döndüğünde Likeion adlı okulunu kurdu. Öğrencileriyle dersleri yürüyerek tartıştığı için peripatetikler yani yürüyenler olarak anıldılar. 12 yıl boyunca burada felsefe, bilim ve sanat üzerine dersler verdi. Aristoteles mantığın sistematik kurucusu oldu. Organon adlı eserinde kategoriler, çıkarımlar ve kıyaslarla düşünceyi analiz etti. Onun yöntemleri modern bilimin temellerini attı. Bitkilerden deniz süngerlerine kadar canlıları sınıflandırdı. Hayvanların iç organlarını inceledi, gözlemler yaptı. Onun biyoloji çalışmaları yüzyıllarca bilim insanlarına rehber oldu. Nikomakos'a etikte mutluluğu insan yaşamının en yüksek amacı olarak gördü. Fazlalık ve eksiklik arasında erdemli orta yolu savundu. Cesaret, adalet, ölçülülük gibi erdemler bu dengeye dayanıyordu. İnsan zoon politikondur dedi, yani toplumsal bir varlık. En iyi yönetim biçimi orta sınıfın güçlü olduğu sistemdi. Onun siyaset düşünceleri yüzyıllar boyunca tartışıldı. Metafizik adlı eserinde varlığı ve nedeni araştırdı. Ona göre her şeyin ardında hareket etmeyen ama tüm hareketin kaynağı olan bir ilk neden yani Tanrı vardı. Büyük İskender'in ölümünden sonra Atina'da Makedon düşmanlığı arttı. Aristoteles dine saygısızlıkla suçlanınca şehirden ayrıldı. Atinalıların felsefeye ikinci kez suç işlemesine izin vermeyeceğim dedi. 322'de Eğriboz'da öldü. Orta Çağ İslam dünyasında muallimi evvel yani ilk öğretmen olarak anıldı. Thomas Aquinas onu sadece filozof diye andı. Etkisi bugün bile sürüyor ve onun sözüyle bitirelim. Bütün insanlar doğal olarak bilmek ister.